Ben geldim. Selamlar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bana en çok sorduğunuz sorulardan birine yanıt buluyoruz. Nedir onlar? Bizim jantlar. Bu jantlar biliyorsunuz Amerika'dan geldi. Amerika'dan nasıl alındı? Kargo süreci neydi? Gümrükte ne yaptık? Siz jant alırsanız gümrükte neler yapmalısınız? Bunlara değineceğiz. Ne demişler biliyorsunuz? Kadının çantası, erkeğin cantısı. Aman demedilerse de demeleri lazım arkadaş. Düşünebiliyor musun, bir araba aldın. Ha beyler söyleyin, bir araba aldın. Hiç jantını ellemedin, hiç tekerini ellemedin. Kuru kuru biniyorsun. Ne zevki var? Bence de kesinlikle yok. Biliyorsunuz jant konusunda ben oldukça iddialıyım. Ve bu detayları sizinle paylaşacağım. Buyurun. Jant konusunda beni Instagram'dan takip eden takipçilerimiz çok iyi bilir ki biraz iddialıyım, birazcık sınırları zorlarım, bazen ötesine geçebilirim. Aslında çok iyi bir şey değil ama benim tarzım bu şekilde ister istemez. Kalın teker Rhino'ların ruhunda var arkadaşlar. Rhino nedir? Onu da Instagram'dan görebilirsiniz. Şimdi jant meselesine şöyle yaklaşalım. Gelin ilk baştaki bu M3 Rhino dönüşümünü yaptıktan sonraki ilk jantıma geçelim. ADV1 dünyaca ünlü marka. Birçoğunuz biliyorsunuz zaten jantla ilginiz olduğu için. Onlardan aldım. Nereden aldım bunu? Bir X6'cı abi sağ olsun İstanbul'da getirmiş. Ben de sahibinden.com'da gördüm. Tabii önce gerçek mi değil mi falan bayağı bir araştırdık ettik, işte adamın sertifikalarına kadar istedim. Ondan sonra baktım olay gerçek. Abi dedim ben senin jantlara talibim. Onları aldık bir süre onlarla Instagram'da ünlenmeye başladık işte. Aşağı yukarı 12 binlerdeyken falan onları Lübnan'a bir tane M5'e, F10 M5'e sattım. Ondan sonraki jant kısmımız tabii bu arada Instagram'da biraz ünlenmeye başladığım için ben de yavaş yavaş şeyleri takip ediyorum. Böyle diğer arabalarda, araba sayfalarında işte sponsorluklar görüyorum falan feşmen. Ben de biraz da onları tırmalıyorum böyle azar azar. Warsteiner markası benim yaptığım projeye değer verdi arkadaşlar. Mailleştik. Ondan sonra işte telefonla konuştuk Amerika ile derken biliyorsunuz ilk benim sponsorlu jantım Warsteiner oldu. O jantlarla ilgili görselleri de size buradan paylaşacağım. Zaten biliyorsunuzdur muhtemelen. Velhasıl biz 12 bin 15 bin Instagram sayılarındayken bu sayı Warsteiner ile beraber yavaş yavaş 30 bine doğru gitti. 30 bin lira geldiğimiz zaman bu süreçte BLK Wells gibi, Esprit Wells gibi, işte Amerika'dan 2-3 tane daha farklı marka gibi, Zyto Wells gibi firmalarla da iletişime geçmeye başladım. Artık çünkü sponsorluğumuzun sonuna geliyorduk. Lafı uzatmayalım. Sponsorluğumuzun son aşamasında benim isteklerini yerine getirebilen firma olan Zyto Wells'le anlaştık. Neydi benim isteklerim arkadaşlar? Öncelikle kalın jant istiyorum. Yani ben bunlara 200'lü baremini geçip 300'lü tekerler takmak istiyorum. Aklımda bu vardı. Ve belli ölçülere, belli ET'lere, belli değerlere sahip olmadan bu tekeri takamazsınız ya da arabaya sığdıramazsınız gibi. Bunlarla ilgili ek bilgi ben size biraz sonraki bölümlerde vereceğim. ET nedir vesaire nedir. Bunları hep konuşacağız. Şimdi hızlı geçiyorum. Bu arkadaşlarla Amerika'da görüştükten sonra genel satış müdürleriyle görüştük. Uzunca yazıştık vesaire ettik derken anlaştık. Ama dediler ki bana aşağı yukarı bir aylık bir zaman vermenizi istiyorum. Bir ay içinde senin istediğin ölçülere bunları üreteceğiz ve bunları sana göndereceğiz. Okey miyiz? Okeyiz. Okey dedik de bu ölçüler ne? Adamlara ölçü dedim durdum. Ortada ölçüyor. Ölçüleri nereden buldum arkadaşlar? Ölçüleri önceki jantlar olan Warsteiner jantlarından aldım. Oturdum bir mühendislik yaptım. Yani size şimdi birazdan bahsedeceğim ET değerlerine baktım. Teker kalınlığıma baktım. Jantımın genişliğine baktım. Jant lastik alırken arkadaşlar sizin aklınızda 4 tane ölçü olması lazım. Bir tanesi jantın genişliği. Bir tanesi jantın çapı. Bu zaten hepimizin bildiği. Bir tanesi jantın ET değeri. Bir de lastik kalınlığı ve yanak inceliği. Bu ET değeri denilen bir değer var. Öncelikle ondan bahsedeyim. Yani hani siz bilirsiniz, aklınızda mutlaka vardır bir jantçıya gittiğiniz zaman işte size derler ki ET 30 bu iyi durur. ET 35 şöyle durur, böyle durur. ET değeri nedir? Verilen bir ET değeri jantın göbekten uzaklığına, içeriye de kasaya da yakınlığına işaret eder. Yani ET değeri atıyorum 30 sa ET değeri 35 yapacaksanız jantınız arabanızın biraz daha içine girer ama buradan iç tarafına da biraz daha yaklaşır. İşte bu hesapları yapmak çok önemli.
Onun haricinde hepimizin bildiği 18, 19, 20 jant çapı. Bunları zaten biliyoruz. Çok bahsetmeye gerek yok. Bir de şöyle bir şey var. 19 çarpı hani 10 yazar yanında. İşte 10,5 yazar, 8,5 yazar. Bu nedir? Bu da jantın kalınlığı, genişliği arkadaşlar. Bizim Rhino'nun mesela 20 çarpı 12. Yani aslına baktığın zaman devasa bir oran. 12 de nedir? Bu jantın genişliğini size söylemiş olur. Bu da aklınızda olsun. Yani mesela 12 bir janta işte 255 teker takamazsınız. Çünkü kapatamaz üstünü genişliğinden dolayı. Size teker ölçüsü demiştim ya. Teker ölçüsünde de bundan bahsetmek istedim. Yani belli genişliklere belli oranda, belli miktarda teker takmanız lazım. Belli genişlikte teker takmanız lazım. Örneğin benim jantlara bakın, tekerlere. Bende biliyorsunuz 200 baremini aşmış bir teker var. 305, 25, 20. Şimdi onun bile bu jantta bu kadar esnek durmasının sebebi jantın 12 genişliği. Biliyorum kafanız karıştı ama bir tur daha izlerseniz çok rahat anlayacaksınız. Şimdi gelin jant üstüne göstereyim size. Evet, gelin. 305, 25, 20 benim lastik ölçülerim. Fakat gördüğünüz gibi jantın üstüne esnemiş durumda arkadaşlar. Ben bunun da olacağını hesap ettim. Bu şekilde, bu vaziyette, bu hesapla jantın iç tarafa sürtmesini kurtarmış olduk. Bu da yılların getirdiği tecrübelerden kaynaklanıyor artık. Hani çok fazla jant teker değiştiriyorum biliyorsunuz vesaire, işte illa ki ben de yanlış seçtiğim jantlar oldu. Sürttürdüğüm jantlar oldu, işte taktım olmayan jantlar oldu ama bunların hepsini artık kendimde birleştirdim, tecrübeye sahip oldum ve Zayto jantları getirmiş ve takmış oldum. Peki bu jantlar nasıl alındı? Türkiye'ye nasıl geldi? Kargolandı mı? Gümrükte ne yaptık? Hadi gelin onları dinleyelim. Size şimdi bir saat şey anlattım ya, ET nedir, işte jant genişliği nedir, bilmem ne nedir. Bunu bir jantçınıza gidip sorsanıza bakalım ne kadarını bilecek. Bizim jantçılarda şöyle offsetli jant diyor mesela. Halbuki dediği göbeği içeride konkav jant. İşte atıyorum ET'li jant diyor. ET'li jant dediği aslında herkesin lip dediği, işte jantın şöyle ucunda bir dudak bırakılan yer. Hani bizim jantçılara, tekercilere sorsan offsetli jant, ET'li jant, artık kafasına göre o arada ağzına ne denk geldiyse, ne kavram karmaşası varsa o anda onun üstüne giderler. Ama bunu tabii ki böyle yapmayan, işini çok doğru yapan jantçılar da var arkadaşlar. Söz bunu yapmayanlar için. Yapanların başımızın üstünde yeri var çünkü doğru yönlendiriyorlar. Artık ben gittiğim zaman mesela, abi sen daha iyi bilirsin, şunun ET'si ne kadar diye sorarım, şu kadar, bana olur olmaz, hesapları ben yaparım, şundan şöyle baksana derim, işi çözeriz. Bu da bir dipnot, sizin de aklınızda bulunsun. Jantçınıza gittiğiniz zaman bir şaşırtın bakalım neler diyecek. Evet arkadaşlar, biz Amerika ile anlaştıktan sonra artık bunun alınma ve gönderme süreci başladı. Oraya geldi aşama. Öncelikle ne yaptık? Adamlara parasını ödedik. Anlaştığımız para. Tabii ki %100 sponsorlu değiliz. Çok ciddi anlamda indirim yaptılar ama %100 değiliz. O yüzden bir parasını ödedik. Ne parası ödedik? Birincisi jantlar için bir bedel ödedik. Ben size bu jantların genel fiyatını söyleyeceğim. Şu anda kendi ölçülerinize göre almak isterseniz $2.900 sadece jant parası. Biz buna ek olarak ne ödedik? $1.100 yakın bir kargo parası var. Kargoyu nasıl yapıyorlar arkadaşlar? Siparişi veriyorsunuz, adamlar hazırlıyor. FedEx ya da UPS kullanır Amerikalılar. Amerika'dan 2 tane firma bana sponsor olup 2 ayrı firma jant getirdiği için biliyorum. UPS de göndermişti, Borsteiner. Zaytovers de FedEx de gönderdi. Aşağı yukarı 5 günde falan İstanbul'da oluyor. Yani kargoya verdik, al sana takip numarası dedikten 5 gün sonra İstanbul'da oluyor. Daha sonrasında bu parayı da ödedikten sonra ektim bize $4.000 normalde siz almaya kalktığınız zaman. Bu gümrüğe geliyor. Arkadaşlar gümrük işi çok kilit. Neden çok kilit? Bir kere Amerika'da TSE işi var. Amerika'da TSE işi yok daha doğrusu. TSE belgesi işi yok. O yüzden sıkıntı. Avrupa'ya göre daha sıkıntılı. Hele Tayvan'dan jant getirmeye kalkanlar aman çok dikkat. Bu konuda bu işi kesinlikle ben yaparım diyen bir gümrükçünüz yoksa bu işe kesinlikle girmeyin arkadaşlar. Yoksa jantlarınız patlar, hevesiniz kursağınızda kalır, içinizde kalır her şey. O yüzden ben şöyle yaptım. Kendim getirebilir miyim? %90 ben kendim getirebilirdim. Çünkü biliyorsunuz birçok şeyi ben kendim getirdim. Yani tampondan tutun da işte koltuktan tutun da her şeyi yaptım ama başım ağrısını istemedim açıkçası. İyi bir gümrükçümüz vardı jantlarla. Ahmet abi. Ona da buradan çok selam gönderiyorum. Ahmet abi dedim ki böyle işte getireceğiz bunları, ne yapalım? Sertaç şöyle yaparız, böyle yaparız. Maliyeti ne kadar oluyor? Yeni kanunlarla, 2018'de kanunlar değişti. Bu kanunlarla beraber aşağı yukarı 4.000 lira gibi işte vergisi, algısı, gümrük ücreti gibi bir maliyeti olacak arkadaşlar. Bunu da hesap ederseniz böyle bir jant takımını almanız, maliyet hep bana sorduğunuz için bunu anlatıyorum. Aşağı yukarı 22 ile 24.000 lira arasında doların kuruna göre değişecek bir rakam şu anki güncel hali. Şimdi bu verdiğim bilgiler ışığında herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Bir de size bir şey sormak istiyorum. Bir sonraki videomuz
M3 Rhino'nun içine mi kapsasın? Yani işte M3 koltukları, M3 kadranı, M3 vitesi, M Performance Version 2 direksiyonu, işte ne bileyim tuş takımı gibi bunları mı kapsasın? Yoksa dış tarafa mı gelsek? Yani işte 4 tane geniş çamurluk, ön geniş tampon, arka geniş tampon, işte dev fren diskleri, önde bilet, adaptif farlar. Yoksa bunları mı çekelim? Hangisini çekmemizi istiyorsanız onu da aşağıya lütfen yorumlara yazın. Tabii bu arada bu videodan bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız beğeninizi, like'ınızı alırım. Bu videoların devamının gelmesini de istiyorsanız biliyorsunuz artık ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz. Benden bu kadar. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.